Efendim merhabalar, herkese mutlu haftalar, güzel bir akşam diliyoruz. Bugün pazartesi ve biz ekonominin nabzını tutmaya çalışacağız. Bir çobanla bugün ekonomiyi konuşacağız. Diplomalı bir çoban yalnız. Mustafa Yılmaz, ekonomist çoban olarak biliyorsunuz sosyal medyada kendisini öyle tanıyorsunuz. Altın, döviz, borsayı konuşacağız. Siz hoş geldiniz. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanım. Bir sonraki yayında artık stüdyoda buluşmak dileğiyle diyerekten giriyorum yayına. Altın çok gündemde. Sadece bizim değil, Anadolu kadınının değil artık dünyanın da gündeminde. Devletler neredeyse kapış kapış altın topluyorlar. Doğru tanım mı altın toplamak? Devletlerin hele hele Amerika'nın gündeminde altının bu denli merkezde olması bu artışı, altındaki yükselişi devam ettirecek mi? Altın gerçekliğinin altını yaklaşık işte 4-5 senedir çizmeye çalışıyoruz. Ben ve bana benzer tavırdaki yorumcular. Altın gerçekliğinin artık herkes farkına varmaya başladı. Bu anlattığımız hikayeler gerçek oluyor gün be gün. Özellikle mesela şimdi çok yadırgandığımız bir savımız vardı bizim. Fiziksel altın, fiziksel altın, fiziksel altın deyip duruyorduk. Barış Manço'nun şarkısındaki gibi Ahmet Bey'in ceketi diye bir şarkısı var. Kimseler anlamazdı Ahmet Bey'in ceketinin ne demek olduğunu. Bir gün bir şey oldu, Ahmet Bey'in ceketi oldu konu. Şimdi altın da tam o senaryoyu yaşıyor. İnsanlar artık altının gerçek olduğunu Trump da bağırmaya başlayınca tam olarak idrak ediyor. Trump da buna mecbur kaldı bu arada. Çünkü itibari, karşılıksız, altına dayalı olmayan finansal sistemin çöktüğünü, artık bağıra bağıra çöküşün geldiğini ve bunun engellenemeyecek olduğunu artık herkes anlamaya başladı. Trump da dedi ki, lan bu BRICS ülkeleri, Rusya, Çin, bunlar bir şey biliyorlar da topluyorlar bu altının farkındalığıyla birlikte. Bizim altınlar nerede ya? Şunlara bir bakalım. Gerçekten bu bahsettiğimiz kadar altınımız var mı noktasına kadar geldi. Ve tekrar işte o insanoğlunun belki medeniyetin başlangıcından beri en büyük değeri olan altına çok sert bir dönüş sinyaliyle altına değer verme, altına hücumun yeni bir hali başlıyor. Yani şu anda yaşadığımız süreç tamamen bu. Fiyatlamaya baktığınızda da bunu anlıyorsunuz. Senelerce üç kağıt oyunlarıyla, türev ürünlerle, kağıt üstü kontratlarla fiyatı baskılanan altının artık baskılanmakta çok zorlandığını, 1800 dolarlardan neredeyse şimdi 3000 dolara geldiğini çok kısa sürede ve bunun öyle görünüyor ki bu gidişatın da devam edeceğini artık anlayan altına dönüyor. Yani hikaye artık gerçek kıymet olan altının değerlenmesi şeklinde daha önümüzdeki yıllar boyunca devam edecek gibi görünüyor Emel Hanım. Yayın öncesi sohbette ekiple ne konuştuk biliyor musunuz? Siz ve meslektaşlarınız fiziki altının altını çiziyorsunuz ve alacaksanız fiziki altın alın diyorsunuz özellikle. Hani atalarımız, büyüklerimiz avluya, tarlaya altın gömerlermiş ya biz de masal gibi dinlerdik ve çok yadırgardık. Neredeyse o günlere doğru gidiyor muyuz? Kesinlikle o günlere doğru gidiyoruz. Ya bu zaten bir üç kağıt ekonomisi finansal sistemi. Buraya karşılıksız para basarak, sonrasında problemler doğduğunda problemleri daha fazla para basarak, yani balonu şişirerek öteleyen, büyük krizleri yine para basarak öteleyen ya da çözümlemeye çalışan, faizi indirip kaldırıp daha fazla para basıp ona göre ayarlamaya çalışan ama hastayı hiçbir zaman iyileştirmeyen, sürekli günlük tedavilerle sadece günü kurtaran finansal sistem balonu öyle büyüdü ki üstüne bir de türev ürünler soktular. Üstüne bir de kaldıraçlı ürünler soktular. Ekonomiyi bambaşka bir boyuta getirdiler. Patlamaya hazır çok büyük bir balon haline getirdiler. Ve artık insanlar anladı ki bu değer atfettikleri ürünlerin, kriptoda mesela bunların bir parçası, en son halkası olarak gelmişti. Bu ürünlerin gerçek olmadığı, elle tutulup gözle görülmediği, cebe koyup ısıtamadığı ve yarın öbür gün herhangi bir aksilik durumunda, herhangi bir kaos durumunda bunların hiçbir işe yaramayacağını anladıkları için
Bu dönüş başladı. Aynı az önce sizin konuştuğunuz, verdiğiniz örnekteki gibi. Atalarımız, dedelerimiz niye o altınları saklarlardı? Niye gömerlerdi? Niye kenarda böyle bir değer, böyle bir meblağ tutarlardı? Çünkü bunlar kötü günlerde sizi kurtaracak tek şeyin altın olduğunu, bu arada altını şöyle çizeyim ya da tırnak içinde söyleyeyim. Kötü günlerde bizi kurtaracak tek şey altın değildir. Kötü günlerde bizi kurtaracak şey sığınacak, barınacak yeriniz, yiyecek yemeğiniz. Üçüncüsü de altınınız olur. Yani bu halkanın üçüncü parçasıdır aslında. İlk ikisini elde etmezseniz sadece altın da sizi kurtarmaz. O yüzden ben mesela tek başına altın diye bağırmadım. Senelerce toprak ve altın diye bağırdım. Bu Peki o ikisi de kötü günler geliyor mu sizce? Biz o kötü günler dediğiniz dönemin içinde miyiz? yani dünyaya şöyle bir kafanızı çevirip bakarsanız bir şeyin geldiğini aslında gözle görmeseniz bile hissiyat olarak hissedersiniz. Ve buna gerçekten çok yakınız. Hani cepheleşmelerin, kutuplaşmaların bu kadar yoğunlaştığı, sertleştiği, özellikle Avrupa'da dahi yani aklınıza en son gelecek lokasyon olmasına rağmen Avrupa'da dahi sağcılığın bu kadar yükseldiği, daha dün Almanya seçimlerini gördünüz mü bilmiyorum. Sağcılığın yükseldiği derken hatta sağcılığın daha koyusunun, daha faşistinin yükseldiği ve bu yükselişin bir anlam ifade ettiği. Sizce neden bütün ülkeler sağda yükseliyor? Bütün insanlar sağa doğru toplanıyor ya da oraya doğru kayıyor. Neden bir el sağı yüceltiyor mu? Orada bir kaşıma mı yapıyor? Yo, herkes korunma içgüdüsüyle, yani sağcı olmayan bile bireysel korunma ya da işte ülkesel korunma içgüdüsüyle sağa doğru kayıyor. Bunu Amerika'da da gördünüz, bunu Türkiye'de de gördünüz. Daha dün Almanya'da da gördünüz. Yani Almanya bu konunun çok çarpıcı bir örneğidir aslında. Üzerinde konuşulması gereken, belki sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir örneğidir. Dünya bu kadar sağa kayıyorsa, herkes sağa doğru kayıyorsa, mesela Almanya'nın sağa kayması, Türkiye'nin sağa kayması bunların birbirinden uzaklaştığını gösterir. Amerika'nın sağa kayması, Amerika'nın dünyadan uzaklaştığını gösterir. Solda ne var Mustafa Bey? Solda ne var? Neyden kaçıyorlar da sağa gidiyorlar? Sol hoşgörülü. Sol herkese yaşam hakkı tanımaya çalışıyor ya. Sol daha fazla milliyetçilikten uzak. Yani istiyor ki sol görüş daha yumuşak. Herkes aynı standartlarda yaşasın. Daha sosyal bir dünya olsun. Aslında burada anahtar kelime sosyal. Sağ sosyalliğin tam zıttı. O herkes kendi komünitesi içerisinde yücelmek istiyor sağda. Fark bu. Herkes kendi ülkesinde sağa yönleniyorsa bu dünyada kutuplaşmanın olduğunu gösterir. Bence bu sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir konudur. Dünyada neden sağ yükseliyor? Ben bu konunun hakim bilir kişisi değilim ama bence bu incelenmeli akademisyenler tarafından ve yorumlanmalı. Benim görüşüm, bu kadar sağa yönelme bir şeyin işareti. Yani ormanda herkes bir tarafa doğru koşuyorsa o ormanda bir yangın vardır. Tekrar ekonominin parametrelerine, oyuncaklarına dönelim. Altın bu denli zirveye doğru koşarken diğerleri yerinde oturmayacak herhalde. Direkt altına bağlı olan dolarla ilgili öngörünüzü ben merak ediyorum. İşte çeşitli kurumların yaptığı bir takım araştırmalar var ve söylemler var. Belli rakamlar zikrediliyor. Siz hangisine yakınsınız? Yıl sonuna doğru ama özellikle ilk 6 ayda doları nasıl görüyorsunuz? Şimdi dolar TL yorumlanabilecek ya da işte ekonomik verilerle yorumlanabilecek halden çıkalı çok oluyor. Çünkü dolar TL kontrollü bir kur rejimi altında çok uzun zamandan beri. Biz bir dönem şunu yaşıyorduk. Dolar yokluğu nedeniyle zarla zorla doları baskılamaya çalışıyorduk. Yükselmesin diye tutmaya çalışıyorduk. Sonra işler yavaş yavaş tersine döndü. Kur korumalı mevduatı icat ettikten sonra Merkez Bankası kolaylıkla dolar topladı. İnsanlar dövizden imtina etti. Türk lirasına gittiler. Mevduat faizleri yükseldi. O sırada Merkez Bankası bence akıllı bir hamleyle
ucuzdan dolar toplamaya başladı. Yani eskiden sıkıntısını duyduğumuz dolar şimdi artık cebimize bolca girer oldu. Farkındaysanız, rezervlere bakarsanız, miktarlara bakarsanız her ay yeni rekorlarla Merkez Bankası rezervlerini geliştiriyor. Şu anda da 200 milyar dolara yakın bir rezerve sahip oldu. Bu demek oluyor ki Merkez Bankası dolar konusunda, dolar fiyatını baskılama konusunda eli çok rahat. Çünkü atar mermisi çok. Biz eskiden doları aşağıya doğru tutmaya çalışıyorduk ya. Şimdi eğer Merkez Bankası bu bollukta bu doları toplamıyor olsaydı biz doları şu anda 36 lira 50 kuruş olan doları muhtemelen 15 lira civarlarında görürdük. Merkez Bankası bu sefer tam aksi bir kontrol hareketiyle ufak ufak yükseltiyor. Bilinçli olarak kontrol ediyor kuru ve bu kez aşağıya doğru değil, yukarıya doğru baskılıyor. Baskılıyor derken istediği miktarlarda. O yüzden bu şartlar altında biz ekonomik yorumlamayla dolar TL kaç para oluru net olarak bilme şansına sahip değiliz. Onu bilebilecek tek kişi bu işin başında oturan ve ne kadar olacağına karar veren ekonomi yöneticileri. O yüzden bununla ilgili bir tahmin yapmak abeste iştigal alıyor. Ben bununla ilgili daha önce sizin programda da kendi kanalımda da dolar TL ile ilgili 9. ay geçtiğimiz yıl 9. ayında bir patlama bekliyordum. Patlama değil de bir devalüasyon diyelim. Büyük bir patlama değil ama bilinçli olarak yapılacak bir devalüasyon bekliyordum. Bunu da zikretmiştim. Bu gerçekleşmedi hatırlarsanız. Bunu sonra zikretmedim ama mesela bu Şubat'ın sonunda bekliyordum. İçinde bulunduğumuz bugünlerde olmasını bekliyordum. O da gerçekleşmiyor. Yani buradaki öngörülerimiz maalesef gerçeği yansıtmıyor. Kimsenin de gerçek tahmini yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü kontrol edilen ve istenilen miktarda artırılan bir dolar TL kuruyla karşı karşıyayız. Bu bir müddet daha görünüyor ki böyle devam ettirecekler. O yüzden ben size şu anda 6 ay sonra ne olur diye bir şey söylersem muhtemelen yine yanılacağım. Peki bu çizdiğiniz tablonun faturası vatandaşa nasıl yansır dediğiniz gibi ise? Şimdi zaten ben geçtiğimiz yılın 9. ayında bilinçli olarak Merkez Bankası eliyle bir devalüasyon getirileceğini düşünüyordum. Yani benim savım bunun olmasını gerektiğini düşündüğüm sav zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bekası içindi. Maalesef bunu yapmadılar. Bunun zararları ne? Bunun zararları bir kere çok değerli bir Türk lirasıyla karşı karşıyayız şu anda. Bizim paramız dünyanın belki de en değerli bir iki para biriminden biri. Bu biraz şaşırtıcı geliyor insanlara. Diyorlar ki ya 36 lira 50 kuruş. Nesi ucuz? Nesinin ucuz olduğunu kaç para olduğuna bakarak anlayamıyorsunuz. O paranın alım gücüne bakarak anlıyorsunuz. Siz şu anda Türk liranızı euroya ya da dolara çevirip yurt dışında herhangi bir yere tatile giderseniz, orada yer içerseniz, oradan bir şeyler alırsanız, isterseniz elektronik alet alın, isterseniz gıda alın, isterseniz tatil yapın, hizmet alın. Ne yaparsanız yapın, çok ucuza yaptığınızı göreceksiniz bunları. İşte Türk lirasının değerli olduğunu gösteren şey burası. Türkiye'de yapacağınız bir tatilin üçte biri fiyatına ya da yarısı fiyatına İtalya'da tatil yapabiliyorsanız ki yapabiliyorsunuz şu anda bu Türk lirasının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Peki bize zararı ne? İşte insanlar Türk lirasının alım gücünün yurt dışında bu kadar yüksek olduğunu gördüğü zaman doğal olarak her şeyini yurt dışından almaya çalışıyor. Bu da bizim paramızı dışarıya kaçırıyor. Bu da cari açık oluşuyor demek. Bir yandan cari açık problemi yaşıyoruz. Yani dışarıdan getirdiğimiz dışarıya kaçırdığımızdan çok daha az. Bu uzun vadede paramızın dışarıya gittiğini ve uzun vadede bizi zora sokacağını gösteriyor zaten bu bir. İkincisi, biz bütün ihtiyaçlarımızı yurt dışından temin ediyorsak, etmeye çalışıyorsak, yurt içi üretici kime satacak ürününü? Ve Türk lirası bu kadar değerliyken dolar bazında, euro bazında dışarıya rekabet edemeyecekse yerli üretici, yerli fabrika, yerli sanayici bunları satamayacaksa bunların sonu ne olacak?
iflaslar, konkordatolar ya da yeni bir dalga, bilmiyorum farkında mısınız? Fabrikaları Türkiye'den taşımak. Bilenler biliyordur, bilmeyenler de inceleyebilirler. Sadece Türkiye'den Mısır'a kaçan fabrikalarımızı bir incelesinler, ne demek istediğimi anlayacaklar. Siz incelediniz mi? Sayıca çok mu bu fabrikayı yurt dışına götürenler? Tekstil zaten neredeyse %100'ü gitti ya. Yani o kadar büyük bir kitle gitti. Sanayiciler ve büyük fabrikalar gidiyor. İsim zikretmek istemiyorum. Onlara baksanız bir iki tane büyük sanayiciden bakarsanız göreceksiniz. Mısır'a kaçması durumu söz konusu. Çünkü adam diyor ki ben burada Türk lirası maliyetlerle, çok yüksek Türk lirası maliyetlerle, ki hala bizim enflasyonumuz çok yüksek. Yani bugün 100'e mal ettiğimi, 100 TL'ye mal ettiğimi zaten yüksek mal ediyorum. Sene sonunda muhtemelen 140 liraya mal edeceğim. Yüksek bir hizmet bedeli ödeyeceğim. Yani çalışana da bir para ödeyeceğim. Bunların hepsi yüksek. Satacağım zaman Türk lirası güçlü olduğu için bunu çok yüksek miktarda dolarla satmalıyım. Benden daha ucuza satan Çin var. Benden daha ucuza satan Mısır var. Niye benden alsınlar dolar bazında dışarıdan? Hem satamıyorum hem çok yüksek maliyetle üretiyorum. O zaman ne yapayım? Ya dükkanı kapatayım, işçileri çıkartayım. Ya da ucuz maliyetle üretip rekabet edebileceğim bir yere. Mesela Mısır'a. Mısır ne yapıyor? Parasını devalüe ediyor. O yüzden orada çok düşük maliyetlerle ve çok büyük rekabet avantajıyla tekrar üretimini yapıp dışarıya satabiliyor. Dışarıya dediğim Türkiye'den dışarı değil, Mısır'dan dışarıya satıyor. Yani biz bu para politikasıyla kendi üretimimizi de baltalıyoruz. Bir büyük zararı daha söyleyeyim. Turizm sektörü. Az önce dedim ya, ben Türkiye'de yaptığım tatilin yarı fiyatına İtalya'da tatil yapacaksam Türkiye'de yapmam, değil mi? Siz yapar mısınız Emel Hanım? Görmediğiniz ne varsa Fransa'ya gidin. Çocuklarınızı Disneyland'a götürün. Mesela şu anda tam zamanı. Bir daha götüremezsiniz. Böyle bir ortam bulamazsınız. Niye ben Türkiye'de tatil yapayım? Çok daha ucuzuna, çok daha kaliteli hizmet vermek varken. Bu ne demek oluyor? Az önce tekstilde ya da sanayide anlattığım gibi turizmcinin de zaten 2 senedir çok zorlanan turizmcinin de yine muhtemelen bu sene çok büyük bir darbe yiyeceğini. Bu da demek oluyor ki yine bu sene duyacaksınız, büyük otellerin ya da büyük otel zincirlerinin arkasında siyasi destek olmayan büyük turizmcilerin de bu sene yavaş yavaş patladığını, belki kapattığını ya da iflas ettiğini görüp duyacaksınız. Bunların hepsini bir çuvala koyarsanız Türkiye'ye olan zararını anlayabiliyor musunuz? Sadece değerli Türk lirası politikasının. Peki Mustafa Bey, bu kuşatılmışlıklar içerisinde ani bir sürpriz bekliyor musunuz? Hani şu geceden sabaha olan dolardaki bir anda fırlayış. Bu sizin öngörü listenizde, risk listenizde nerede? Böyle bir durumun yaşanma olasılığı çok yüksek. Aması çok önemli. Yakın zamanda hayır. Uzun vadede bu zorunluluk gibi görünüyor. Çünkü ben işe biraz daha geri çekilerek uzaktan bakıyorum ya, Muğla'dan bir çoban olarak bakıyorum ya. Günübirlik düşünmüyorum o yüzden. Gidişat nereden geliyor, nereye gidiyor diye bakıyorum. Şimdi dedim ya az önce, Merkez Bankası'nın eli çok güçlü. O yüzden böyle bir kur şokunun bilinç dışında yaşanma ihtimali yok. Yani daha öncekiler gibi metozori başımıza yokluktan, İşte yurt dışından gelen, Londra'dan gelen, swap piyasasından gelen saldırılardan arınmış durumda. Böyle bir ihtimal yakın zamanda yok. Ama şunu görüyorsunuz. Bu gidişat bir yerde tersine dönecek. Şu anda topladıkları dolarlar bir yerde artık çıkmaya başlayacak. Dedim ya az önce, cari açık büyütüyor bu sistem bir yandan. Bir yandan ekonomiyi bozuyor. O şu anda Merkez Bankası'nın topladığı dolarlar bir gün erimeye başlayacak, rezervler düşmeye başlayacak, kartlar zayıflamaya başlayacak elimizde. Bu ondan sonra yaşanabilecek bir durum olur. Ama yakın zamanda atar mermisi çok yüksek olduğu için kısa zamanda bu yaşanmaz. Uzun zamanda, eğer
işleri hali yoluna koymazlarsa, ellerindeki bu dolar bolluğunu hayırlı kullanıp, isabetli kullanıp, doları şu anki mesela şeye çok karşı değilim. Her gün biraz biraz yükseltilen, biraz biraz gazı alınan dolar TL kotasyonuna çok karşı değilim. Biraz mantıklı görünüyor. İhtiyacı olan, olması gereken adil döviz kuruna elle getirip koyarlarsa bu yaşanmaz. Ama bir yerden sonra hala baskılamaya devam eder, hala değerli TL politikasıyla giderse uzun vadede bir gün o bahsettiğiniz geceyi yaşarız. Peki vatandaş ansızın olacak, öngörüsünü tarihsel olarak yapamadığımız bu ansızına karşı kendini nasıl koruyacak? Ne yaparsa güvenceye almış olur? Şimdi faizler yüksek olduğu müddetçe ben sevmem mevduatı faizi ama tabii halk açısından konuşmak lazım. Faizler yüksek olduğu müddetçe insanlar kendisini mevduatla bir miktar koruyabiliyor. Yine burada faizler yüksek olduğu müddetçe buna devam edebilirler. Peki inancı gereği o kalemi değerlendirmek istemeyenler Ben mesela onlardan biriyim. O zaman ne yapsın? işte o zaman benim yaptığımı yapsınlar. Altın ve gümüş gibi ürünlerden faydalansınlar. Kafaları rahat eder. İnançları açısından da kafaları rahat eder. Fiziksel olarak yaparlarsa gönülleri de hoş olur. Uzun vadede görürler ki altın olası bütün risklere karşı sizi korur. Bir- Siz fiziksel mi yapıyorsunuz Mustafa Bey? Şimdi iki bölümlü hem fiziksel tarafı var hem de üç kağıt ekonomisi tarafı var. Ben bir Forex'ciyim. Forex tarafı işin üç kağıt ekonomisi tarafı. Fiziksel tarafı da gerçek tarafı. Altında şöyle bir şey var. Fiziksel altını alıp yükseldiğinde götürüp satıp sonra tekrar düştüğünde alamazsınız. Doğru mu? Eğer kapalı çarşı esnafı değilseniz bu söylediğimi yapamazsınız. Altını alırsınız fiziksel, yastığınızın altına koyarsınız ya da banka kasanıza koyarsınız. O orada bekler. Altının hiçbir dalgalanmasında ekstra cebinize para koyamazsınız. Ama tabii İşi ikiye bölerseniz bir tarafı yastığınızın altında ya da banka kasasındaysa bir tarafı da finansal enstrümanlar aracılığıyla kolaylıkla altını alıp satabildiğiniz mecralardan işlem yaparsanız sizi hem fiziksel korumaya hem de burada her volatilitede dalgalanmada para kazandıracak, bakiyenizi artıracak yatırım yapmış olursunuz. Yani bütün yumurtaları da aynı sepete koymayın. Fiziki altın için sizin tuzunuz kuru tabii. Her taraf tarla, toprak, testiyle gömüyorsunuz. İstanbul'daki ne yapsın? Soruyu stüdyoya geldiğinizde bunun cevabını alacağım ama Bitcoin'i sormadan bu yayını bitiremem. Trump'ın dedikodusunu yaptık girişte. Trump dedi ki başa geçersem Bitcoin'in de başkanı olacağım ki geldiğinde sözünde durdu ve Bitcoin bayağı bir yükselişe geçti. Şu anda durağan, az önce dediniz ki bu kriz ortamlarında tek geçer akçe altın ve topraktır. Peki bu dünyadaki kaos ve kriz arttığında Bitcoin'de oynama olur mu? Şimdi aslında soruyu farkında olmadan cevabıyla birlikte sordunuz. İçinde sorunun cevabı olan şahsın ismini de söylediniz. Şimdi Bitcoin çıktığı zaman sivil toplumun parası olarak çıktı. İnsanlar bunu böyle kabullendi. Regülasyonlardan uzak, kontrol edilemeyen, denetlenemeyen, hesabını bana kimsenin soramayacağı, rahat rahat transfer edebildiğim, vergi ödemediğim, ne bileyim işte komisyonu çok az ödediğim, çok rahat hareket edebildiğim halkın parası adı altında çıktı. Böyle de büyüdü. Fakat son döneme geldiğimizde bana birisi, dünyada artık herhangi birisi Bitcoin'in kontrol edemediği, edilemediği, edilemeyeceği, rahatlıkla dolaştırılabileceği, rahatlıkla halkın parası olarak adlandırılabilecek halde olduğunu söyleyebilir mi? Bütün ülkeler, Türkiye bile regülasyon getirdi ve hızla da artırılmaya devam ediyor. Cümleye başlarken söylediğim sivil toplumun parası olmaktan çıktı. En son seçim vaadiyle Trump dedi ki artık Bitcoin de benim param dedi aslında alt metin olarak. Artık sivil toplumun
oyun sahasından çıktı. Yine bu üç kağıt ekonomisini kuranların oyun sahasının bir parçası haline geldi. Ve o gün itibariyle bence Bitcoin bütün o anlatıyordum ya, bakın bunu geleceğin parası olarak görüyorsunuz ama böyle bir gerçeklik söz konusu olmayacaktır. Bunun da artık yaşandığını görebilirsiniz. Bitcoin ETF'lerin içine sokuldu. Bitcoin Elon Musk'ın oyuncağı, Bitcoin özelinde demeyelim, kriptoların özelinde diyelim. Kriptoların Elon Musk'ın oyuncağı oldu. Donald Trump'ın oyuncağı oldu. İstedikleri gibi pamplayıp istedikleri anda parayı çekip belli miktarda serveti, belli miktarda yakılması gereken doları, yakılması gereken parayı yaktıkları bir ortam haline geldi. Yani şeyden imtina ediyorduk ya, ya bize üç kağıt ekonomisi kurdular. İstedikleri gibi borsaları alıyorlar yukarıya, veriyorlar aşağıya, cebimizdeki parayı alıyorlar. Aynı şekilde kaldıraçlılarla bunu yapmaya başladı. Şimdi Bitcoin de aynısı oldu. İstedikleri gibi sivil halkın ya da işte buna inananların ya da buna yatırım yapanların parasını çekebildikleri, kanını emebildikleri bir oyun haline döndü. Ve maalesef gün geçtikçe de zayıflıyor. Mesela bunun altına çeşitli hikayeler yazdılar. İşte Trump kazanacak, Bitcoin'i destekleyecek, 100 bin doları kıracak, 150 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar olacak. Akabinde altcoin rallileri gelecek, altcoin boğası gelecek. Altcoin'ler ona katlayacak, yüze katlayacak vesaire vesaire. Bunların sadece bir miktar Bitcoin'de karşılık bulduğunu ve hemen akabinde yıkıldığını, şu anda da mesela yıkılmanın eşiğinde gibi görünüyor. Yeni bir yıkılma gelecek gibi görünüyor. İşte 103 bin ile 108 bin arasındaki direncini kıramayıp 90 binlere kadar geri çekildi. Muhtemelen bir parti daha geri çekilecek. Sonra muhtemelen bir parti daha geri çekilecek. Ama her seferinde yeni hikayeler yazacaklar. Yeni hikayelerle insanları kandıracaklar. Oraya bir para çekecekler. Orayı bir miktar şişirecekler. Mesela bir öngörü de şu. İşte 120 binlere yeni bir atak yaptırıp sonra aşağıya 80 bine çekmek gibi. Bu arada müthiş bir para yanıyor mesela. Bu söz konusu olursa. Bu öngörünüzle kriptonun önümüzdeki günlerde talihi hep geri çekilmek mi olacak? Doğru mu anladım? Talihi çok iyi görünmüyor önümüzdeki günlerde. Yani orada maalesef yine bir miktar para yakılacağını düşünüyorum, parti parti. Ve Bitcoin özelinde. Diğerlerine zaten o kadar uzağım ve o kadar uzak durun diyorum ki, yani birkaç tane dominant kriptonun dışında o altcoin diye adlandırılan her şeyden çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Orası zaten bir kumar sahası gibi, müthiş bir para sömürüyorlar orada insanlardan. Yani Bitcoin gene bir miktar koruyucu kalıyor diğerlerine nazaran. Altcoin'lere baktığınızda gerçekten orada çok büyük para çaldılar dünyadan. Peki kapanışı son soruyu şöyle yapayım. Evet siz tarihsel süreçle ve işin siyasi bacağıyla değerlendirdiniz bu haftanın ekonomisini ama çok sevmeyeceğiniz bir soru diye tahmin ediyorum. Bir piramit yapsak önümüzdeki birkaç ay için hadi 3 aylık dilimde zirveye neyi oturtursunuz? Kademeli olarak aşağıya doğru nasıl iner bu liste? Sadece 3 ay mı? Yeter bize. Ya şimdi kısa vadede olacakları bilebilmek için biraz kahinlik gerekiyor. Ee, Yani o bakımdan isabet yüzdesi çok yüksek olmayabilir. Ama tabii herkes bir 3 aylık karar vermek zorunda aslında, sizin de dediğiniz gibi. Ben 3 ay için Türkiye'de yaşayan birinde piramidin tepesine TL mevduatı oturturum. Sadece 3 ay için diyorsanız. En yüksek getiriyi burası sağlayacaktır muhtemelen. Kademeli olarak aşağı inersek Normalde altın derdim ama altın çok yüksek bir seviyede. Yani küçük bir düzeltme dönemine girebilir. Çünkü önemli bir kritik bir direncin eşiğinde, 3000 dolar gibi kritik bir direncin eşiğinde. Şimdi bunu kırarsa yeni bir zirve deneyecektir, 3200 gibi. 3 ayda 3200'e gitse bile TL mevduatın yine altında kalabilir. Ya da bu direnci aşamazsa bir müddet süründürecektir yatırımcısını onz olarak.
O yüzden piramidin tepesine bu 3 ay için altını koyamıyorum. TL mevduat hala yüksek faiz veriyor ve 3 ayda verecektir. O yüzden TL mevduatı koyuyorum. Hemen altına yine altın denenebilir. Borsa kesinlikle denemenizi önermiyorum. Özellikle Türkiye borsası. Yurt dışı borsalarını da önermiyorum. Onlar da önemli zirvelerde çünkü onlar da bir yıkılmanın eşiğinde. Muhtemelen 3 ay içinde bir yıkılma gelecek. Borsaya da O gelecek. yüzden muhtemelen dünya borsalarından bahsediyorum. Türkiye borsası zaten modülden ayrıldı. Yani o bir bağımsızlığını ilan etti. TÜSİAD olayını gördünüz geçen hafta. Şimdi böyle bir güvensiz ortam yaratıldı, bir tutuklama, bir gözaltı kararı bir anda borsanın yıkılmasına sebep olabiliyor ve biz bunu yaşayabiliyoruz. Şimdi borsa benim firmaların hisselerini aldığım, o firmaların, o fabrikaların, o çalışan ekonominin bana para kazandıracak diye düşündüğüm ortamı iken bir firma sahibi ya da işte bir TÜSİAD başkanının gözaltına alınması, bir hukuki güvensizlik, bir siyasi belirsizlik ve güvensizlik ortamı her şeyi alaşağı edip sizi zarara sokabiliyor. Hisse senetlerinin fiyatlarını yerle bir edebiliyor. O yüzden Türkiye borsasından uzak durulmalı diyorum. Dünya borsaları da yükseklerde, çok Farklı değil. yükseklerde. E, farklı değil. Yani bizden daha iyiler. Ama Ama onlar da fiyat Trump olarak gibi çok bir yüksek. başkanı var artık Amerika'nın. Dolayısıyla aynı bahsettiğiniz dengesizlik orada da her an olabilir. Ne diyeceği belli değil çünkü. Zaten aslında mesela dünya ekonomisini özellikle yorumlarken biz her cümleye Trump'la girmeliyiz. Çünkü Bence de. Aynı Trump, fikirdeyim. Trump bir deli. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Ve öyle şeyler yapıyor ki biz onu öngöremiyoruz da, kestiremiyoruz da. Trump'la ilgili kestirebildiğimiz tek bir şey var. Daha önceki Trump dönemine baktığımız zaman. Bu adam sürekli piyasaları bir aşağı bir yukarı vurdu. O yüzden hangisini ne zaman aşağıya, hangisini ne zaman yukarıya vurduğunu bilme şansımız yok. Tek bileceğimiz şey bunu tekrar yapacağı ve bu volatiliteyi yaşayacağımız. Peki Yani bu aşağı yukarı hamleleri bir plan dahilinde mi yapıyor Trump yoksa deli dediğimiz için rüzgar nereden eserse ona göre mi yapıyor? Nasıl, neye göre yapıyor? hayır, Bir formül çok çıkardık keskin. mı? Trump çok keskin bir tüccar, çok keskin bir ticaretçi. Ülkesinin İş mi ticari yapıyor? menfaatlerini çok ön plana koyuyor. Yaptığı her şey aslında daha fazla ticaret yapabilmek için. Daha önce geldiğinde ticaret savaşları çıkmıştı hatırlarsınız. Şimdi yine çıkacak. Yakında yine göreceksiniz bunları. Onun bir planı var. O kendi menfaatine ve hatta ülkesinin ekonomisinin menfaatine, ülkesinin menfaatine demiyorum bak. Ülkesinin ekonomisinin menfaatine bir şeyler yapmaya çalışıyor plan dahilinde. Ama biz onu kestiremiyoruz. O bir gün çıkıyor diyor ki öyle vergiler koyacağım ki yer yerinden oynayacak Avrupa'da. Sonra toplantıya giriyor. Onlara soya fasulyesi satıyor ve anlaşmayla ayrılıyor toplantıdan. Öyle tweetler atıp piyasayı yerle bir ediyor. Sonra 45 dakika sonra öyle bir toplantıya girip onlarla kol kola ayrılıyor ki toplantıdan. Az evvel yıktığını çok daha fazlasıyla yerine koymuş oluyor. Biz burada şunu görüyoruz. Volatilite var demek ki. O zaman volatiliteyi fırsata çevirmek lazım. O yüzden ben mesela dedim ya size bir tarafta fiziksel tutarım, bir taraftan da forex işlemi yaparım diye. İşte forex benim bu volatiliteyi paraya çevirmeye çalıştığım yer. Trump'ı konuşmamız lazım. Yani en temelinde Trump. Her konuya Trump'la girmemiz lazım. Tamam, stüdyoda Trump'la başlarız. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.